Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine sizlerle klasikleşmiş, çok sevilen, çok örülen yıldız model kılıçımızı çalışacağız. Biliyorum daha önce bununla ilgili bir videom vardı ama ilk video çekmeye başladığım aşamalardaydı. Gerçekten o zamanlar ışıkla çok cebelleştiğim dönemlerdeydi. Ters ışığa kalmışım, ayarlayamamışım. Yine onunla da çok fazla çanta örüldü. Bilenler diyeyim, hani örgüyle haşır neşir olanlar zorlanmadı ama yeni başlayanlar birazcık zorlanmışlar. Bu konuda çok fazla geri bildirim almıştım. Ben de hazır sipariş gelmişken dedim alayım bu siparişi de en azından bir video daha çekeyim. Videoyu yenilemiş olayım, daha iyi anlaşılmış olsun dedim. Şu an önümde görmüş olduğunuz çanta bu 3 milimle örülmüş olanı. Bu videoyu sizler için 3,5 milimle hazırladım. Çünkü daha çok 3,5 milim kullanıyorsunuz sizler de. Alt kısmı 3,5 milimle, ağız kısmını 3 milim tığla çalıştım. 25,5'a 17 santimlik bir çantamız oldu. Bu tam böyle ele almalı küçük ideal bir kılaç. Çok büyük kılaçlardan değil. Eğer siz büyütmek istiyorsanız göz sayınızı arttırabilirsiniz. İstediğiniz gibi. Biraz sonra zaten detayları videonun içinde bütün aşamaları vereceğim. Bu sefer diğerinde videoda sıkıntı olmuştu. Karanlık yerler vardı. Top püskül detaylarını verememiştim. Bu sefer onları da çok rahat bir şekilde bulabilirsiniz. Astarlama videosunu ise açıklamalar bölümüne ekleyeceğim. Mutlaka en zor işlerden bir tanesi klaş çanta astarlama. Özellikle bu şekilde büyük dişli bir fermuar kullanıyorsanız böyle düzgün, muntazam bir ağız elde etmek için o videoyu kaçırmayın diyorum. Hemen şöyle bakın, çok rahat açılıyor. İçi yine her zamanki gibi dak kumaş kullandım. Güzel bir kullanışlı, bakın tek seferde. Bu çok önemli. Çünkü burada çantalarda hani küçük dişli fermuar kullandığınızda sorun yaşamayabiliyorsunuz ama bu büyük dişlilerde, özellikle bu plastik, metal görünümlü plastik dişlileri çalışmak biraz zor. Ağızda çok marullanma yapıyor. Kullananlar bilir. Bu videoyu kaçırmayın. Sizin de bu şekilde düzgün bir çanta ağzınız, fermuarınız olacak diyorum. Lafı çok uzatmıyorum. Eğer hala kanalıma abone olmadıysanız kanalıma abone olup videolarımı beğenip yorum yaparsanız çok mutlu olurum. Biliyorsunuz abonelikler tamamen ücretsiz. Herhangi bir ücret yok. Aynı zamanda biliyorsunuz Aryalara Tasarım'la yine Instagram'dayım. Instagram'dan da bana çok rahat bir şekilde ulaşabilirsiniz. Hazırsanız bu güzel çantayı tüm püf noktalarıyla, yani çok aslında çok bilinen ama çok önemli püf noktaları olan bir çanta, yıldız model. O yüzden bunların hepsini size vereceğim bu videoda. Hazırsanız başlayalım. Gördüğünüz gibi yine kese kağıdı renginde bir ipim var. Kalınlık olarak orta kalınlıkta diyebilirim. Yani ince bir ipte değil, kalın bir ipte değil. Tam orta kalınlıkta bir ipim var. Ve 3,5 milimetrelik bir tığ kullanacağım bu çantayı örerken. Videomu daha önce izleyenler varsa, daha önceki ördüğümde 3 milimetrelik bir tığ kullanmıştım. Bu sefer 3,5 milimlik bir tığ kullanacağım. Böylece en azından bir farklılık da yapmış olalım. Şimdi daha önceki çantamı yaparken 61 zincirle başlamıştım. Bu sefer 3,5 milim tığ kullanacağım için 55 zincirle başlayacağım. Şöyle 2 3 4 5 6 7 8, bu şekilde 55 tane zincir çekip geliyorum. Evet, 55 tane zincirimi çektim. Şimdi arkaya çeviriyorum. Tığım, bakın, döndürdüm. Şu arkadaki şu üçlülerin göbeklerine batacağım. Şöyle görüyorsunuz, üçlülerimiz var arkada. Şu tümsekler var, bakın, ortalarında. Buralara batarak ilerleyeceğim. Bu bana ne sağlayacak? Bu daha düzgün bir taban ortası elde etmemi sağlayacak. Böylece
tabanımızın ortasında delik oluşmayacak. Çünkü diğer türlü yaptığımızda tabanda bir delik oluşuyordu. Yani zincirin içine direkt batıp gittiğimizde tabanda böyle ince bir küçük küçük delikler oluşuyordu. Şimdi bu şekilde o tabanda o delik oluşmamış olacak. Biraz ilk batarken tabii diğerine göre batması daha zor olabiliyor. Ama emin olun daha güzel olmasını sağlayacak tabanınız. Bu şekilde her zincirin içine bir sık iğne olacak şekilde şimdi sıra sonuna kadar geleceğim. Sıra sonuna geldiğimizde köşe dönüşümüzü yapacağız. Bakın bu şekilde ilerliyoruz. Şimdi geldik sıra sonuna. En son battığım yere 2 tane daha batıyorum. Böylece burayı üçlemiş oluyorum. Ve köşe dönüşünü de bu sayede burada sağlamış oldum. İpimi şimdi içinden yürüterek devam edeceğim. Burada artık her sık iğnenin karşısına bakın şöyle bir hat oluştu. Tabanda. Şöyle göstereyim. Şimdi bunların ikisine birden gireceğim. Yani şöyle bakın görüyorsunuz. Şöyle V'lerimiz var ya. Bu V'nin ikisine birden gireceğim. Zaten batmanın daha zor olduğunu göreceksiniz. Normal zincire göre daha sıkı olduğu için de tabanda herhangi bir şekilde bir delik oluşmayacak bu şekilde. Bakın görüyorsunuz. Her sık iğnenin karşısına yine bir sık iğne yapıyorum bu şekilde. Evet, görüyorsunuz. Bu yöntemle şimdi yine sıra sonuna kadar geleceğim. Sıra sonunu birleştireceğiz ve direkt örnek kurulumuna başlayacağız. Şimdi geldim son yere de bakın bu ilk battığımdı. Aynı yere yani sonuncu zincirin içine bir tane daha battım. Ve şimdi buraya ilmek kaydırmayla birleşiyorum. İlmek kaydırmalar biliyorsunuz bir zincir yerine aynı şekilde bir ilmek bakın oluşturuyor burada. O yüzden yine 1, 2, 3 tane olmuş oldu bu sayede. Şimdi burada artık üst sıraya geçiyorum. Örneğimizi kurmaya başlıyoruz. 1, 2, 3 tane zincir çektim burada. Şimdi yıldızımızı kurmaya başlarken ipimizi birazcık uzatıyoruz ilmeğimizi. Hemen 3 zincir çekmiştim ya. Ortadaki zincirden alıyorum bir tane. Uzattım onu da. Altındakinden aldım bir tane. Onu da uzattım. Şimdi çeviriyorum. Şu arkasından. Bakın şuradaki o ilk yaptığımız ilmeğin şurada arkası var. Bu arkasından da alıyorum bir tane. Etti 4. Bakın 4 tanesinde hiç daha ilmek ilerlemedim. Sonra bir tane şu kendisi bakın bir tane şu arka loba giriyorum. Arka lobdan aldım. Bir tane. Hemen yanındakinin de arka lobundan. Şimdi bir hat oluşsun istiyorum altında. O yüzden bu şekilde arka loblarına battım. Tığımın üstünde bakın 3, 6 tane var. Hepsini birden bu şekilde topladım ve bir zincirle sıkıştırdım. Şimdi tekrar uzatıyorum. Tekrar uzattım. Şimdi şu delik göbek görüyorsunuz. Göbeğe girdim. Çıkarttım bir tane. Şu en son yıldızın son bacağının arkasından bir tane buradan aldım. Uzattım. En son battığım yer zaten görüyorsunuz. Bakın belli. Bir tane girdim. Buradan aldım. Etti 4. Bakın 4 tanedeyim. Daha hiç ilerlemedim. Daha hala aynı gözün içindeyim. Şimdi 2 tane ilerleyeceğim artık. Bir tane aldım arka lobdan. Bir tane daha aldım arka lobdan. Tığımın üstünde artık 6 tane var. 6'sını birden topladım.
ve zincirle sıkıştırdım. Bu şekilde ne yapıyoruz? Yıldızlarımızı yarımını oluşturuyoruz. Yine tığımı bakın uzattım ipime. Girdim göbeğe. Çektim. En son bacağın arkası. Bir tane buradan çektim. En son batılan delik burası. Bir tane buradan çektim. Artık 4 taneyi tamamladım. Şimdi kaymaya başlıyorum. Her seferinde 2 göz ilerleyeceğiz. Arka lobundan aldım bir tane. Yanındakinin arka lobundan aldım bir tane. Şimdi artık hepsini birden birleştirdim ve zincirle bağladım. Bu şekilde yıldızların yarımlarını oluşturmaya başladık. Şimdi bu çantadaki en önemli detaylar, püf noktalarını vermeye başlayalım. En önemli detaylardan bir tanesi sıra sonuna geldiğinizde eklem yerinizin belli olmaması. Birincisi bu. İkincisi, şimdi şu yıldızların yaptığımız bacaklarının uzunluğu neyse bunun üstünü aynı şekilde devam ettirip yıldızlarımızın tamamlanması, tam bir bütün görüntüsü elde etmek. Bunlar gerçekten bu çantada önemli detaylar. Gereksiz yere uzatırsak da yıldızlarımız hoş olmuyor. Çok kısa da tutmayacağız. Çok da fazla uzatmayacağız. Ve şu çok önemli. Başlangıçta nasıl başladıysanız çantanın finaline kadar yıldızlarınızın bacaklarını hep aynı götürün. Eğer sonrasında eliniz rahatlar, gevşetmeye başlarsanız çantanız yukarı doğru açılma yapacaktır. Bakın bu çok önemli. Çantanız yukarı doğru böyle, benimkisi niye açıldı böyle dersiniz. Bunun sebebi eliniz yukarı doğru gittikçe rahatlar. Rahatladıkça yıldızları daha bol bol yapmaya başlarsınız. İşte bu sefer de ne oluyor? O dediğimiz taban kısmı daha dar. Çünkü daha sıkı örmüştünüz. İleriye doğru açılmaya başlar. Bunun önüne geçmek için elimizi stabil tutacağız. Yani nasıl başladıysak yıldızlarımız ilk sırada ne kadarsa yukarıya çıktıkça da değişmeyecek bu durum. Evet, bu şekilde görüyorsunuz örneğimizi. Son bir kez daha gösteriyorum. Uzattım. Göbeğe girdim bir tane. Bir tane buradan çektim. Bakın ipimi hiç dolamıyorum tığımı. Bu çok önemli. Bir tane son bacağın arkasından aldım. Uzattım. Son girilen deliğe girdim. Uzattım. Şimdi artık 2 tane ilerleyebilirim. Bir tane yanındaki, bir tane yanındaki, toplam 6 tane oldu. Hepsini birden topladım. Şu ilk etapta bakın delik gibi görünüyor. Bu yukarı kalkmış gibi görünüyor ama yanındakileri örmeye başlayınca bakın görüyorsunuz burada herhangi bir delik görüntüsü yok. Buradaki arka loba batma amacımız da şu hattı oluşturmak. Şu alttaki sınır hattını oluşturmak. Bunu hep yapacağız ki hiç ilmek kaydırma yapmaya gerek kalmadan yıldızlarımızın aralarında birer hat oluşturmuş olacağız bu yöntemle. Şimdi sıra sonuna kadar geleceğim. Köşelerde herhangi bir arttırma işlemi yapmıyoruz. Aynı şekilde devam edeceğiz. Burada dikkat edin, sıkı sıkıştırın. Şuradaki şeyiniz büyümesin, genişlemesin. En son buraya kadar geleceğim. Burada artık nasıl birleştireceğiz? Hiç iz yapmadan nasıl bu iki yıldızı birbirine bağlayacağız? Onu göstereceğim. Evet, geldik bakın son ilmeğimize de battık. Artık tığımızın üzerinde 6 tane var. Şimdi burada 2 tane farklı yöntem var. Şimdi bunlardan bir tanesini söyleyeyim. Burada 6 tane yaptık ya. İlk yapılan şu dibe bir tane daha batıp oradan bir ilmek daha çekebilirsiniz. Ama ben gerek duymuyorum. Benimkinde gözükmüyor. Eğer sizde de yine de yaptırmanıza rağmen bir delik oluşursa şuradan 7. Bacağı da çekebilirsiniz. Şimdi önemli kısım burası. Buraya geldiğinizde bakın normalde ne yapıyorduk? Bunu topluyorduk ya. Şimdi bunu toplamıyorsunuz. 6'sını birden burada topladıktan sonra zincir çekmeyeceğiz. Şimdi buradaki yıldızın şu görüyorsunuz şu geniş aldığımız ilmeği var ya. Buraya giriyoruz ve gevşek olmasın iyice sıkın. İlmek kaydırmayla
buraya birleştiriyorum. Şimdi bakın bu bana ne sağladı? İlmek kaydırma da demiştik ya bir göz yerine geçiyor diye. Bunu yapma sebebimiz şu. Zaten şimdi buraya ben bir zincir çekseydim, bir de ilmek kaydırma yapsaydım, burada bu sefer kocaman bir delik oluşacaktı. Şimdi bu delik normal bir delik oldu. Yani şunlar diğer gözlerin ortasındaki gibi bir delik oldu. Böylece bu deliğe daha sonra geleceğim. Biraz sonra çakma trabzanlarımı yapacağım. Bunu da bu şekilde tamamlamış olacağım. Yani ilmek kaydırma benim orada çektiğim zincir yerine geçmiş oldu. 2 tane zincirimi çektim. Şimdi bu zincir ne işe yarıyor? Bu zincir birincisi çakma trabzanların arasındaki boşluğu kapatacak. Aynı zamanda da yükseklik sağlayacak. Yani yukarıya çıkmamı sağlıyor. İpimi arttım. Artık hep göbeklerdeyiz. Şu yıldızlarımızın göbekleri vardı ya. Görüyorsunuz. Her bir göbeğin içine 2 tane çakma trabzan yapacağım. Hep aynı yerlere yapıyorum. Bir, iki. Şimdi burada önemli dediğimiz kısım burası işte. Siz eğer ki bu bacaklarınızı çok büyük yaparsanız, altı ile üstü eşit olmazsa yıldızınız güzel olmaz. O yüzden çakma trabzanlarınızın boyu şu alttaki bacaklarınızın boyu gibi olmalı. Girdim bakın göbeğe. Üçünü birden çektim. Yine ipimi doladım. Yine aynı yere girdim. Üçünü birden çektim. İpimi doladım. Bakın yan göbeğe giriyoruz şimdi. Yandaki yıldızın göbeğine girdik. Aynı yere bir daha girdim. Üçünü birden çıkarttım. Bunun adı çakma trabzan biliyorsunuz. Bakın altları üstleri birbirine eşit oldu yıldızlarım. Son derece güzel, düzgün bir yıldız görüntüsü elde etmiş oldum bu şekilde. Şimdi sıra sonuna kadar her göbeğe 2 çakma trabzan yaparaktan geleceğim. Şimdi buradayı nasıl birleştireceğiz onu göstereceğim. Sonrasında artık bir üst sıraya geçeceğiz. Burada dediğim gibi düzgün yıldızlarımızı oluşturmaya çalışalım. Onu da göstereceğim. Zaten sonra tekrardan bunu kuracağız. Sonra tekrardan bu. Hep bu. Unutmayın şu biraz önce sonra geldiğimiz yerde daha net göreceksiniz ama şuraya geçişinizi lütfen sıkı yapmaya çalışın. Böylece arada delik, boşluk oluşmasın diyorum tekrardan. Hemen sıra sonuna kadar örüp geliyorum. Evet geldik şimdi sıra sonuna. Artık bakın son yıldızın göbeğini de yaptım. Şimdi bu aradaki zincir ne demiştik? Ona herhangi bir şey yapmayacağız. O arada hem boşluk kapatıcı olmuş olacak. Hem de dediğim gibi trabzanların yüksekliğine çıkmak için kullanmıştım. Şimdi burada birinci trabzanımızın şu tepe kısmına geleceğiz. Bu tepe kısmına gelirken şimdi dilerseniz bu şekilde ilmek kaydırmayla gelebilirsiniz buraya. Bu bir yöntem. Yani şöyle direkt buradan zincirinizi çekip bu şekilde başlayabilirsiniz. Bir diğer yöntem ise bunu uzatıyoruz. Bunu buraya çekiyoruz. Yine uzantısından girip iyice burayı sıkıştırıyoruz. Bu şekilde üst sıraya çıkmış oluyoruz. 2 3 tane zincirimi çektim. Ben bu yöntemi kullanıyorum. İlmek kaydırma yapmıyorum. Ama bu yöntemi yapamayanlar için ilmek kaydırmayla da çıkabilirsiniz. Şimdi yine uzattım. Bakın burada çok önemli bir püf noktamız var. Bunu dikkat edeceğiz şimdi hep birlikte. Uzattım. Geldim ikinci zincirden yine bir tane çektim. Yine bir tane üçüncü zincirden çektim. Döndüm. O en alttaki zincirin arkası var bakın burada. Biraz batmak zor oluyor oraya. Dilerseniz daha ince bir tığ ile ya da
iğneyle de ilmeği genişletip böyle batabilirsiniz. Evet, girdim. Bir tane de buradan çıkarttım. Yine bakın 4 taneyi buldum. Şimdi ben hangi yıldızın üstünü yapıyorum? Bu yıldızın üstünü yapıyorum. O zaman yine arka lobundan şu yıldızımızın görüyorsunuz tepesindeki 2 bacağı. Bu bir tane bundan aldım. Etti 5. Bir tane bundan aldım. Etti 6. Yine 6'sını birden topluyorum. Ve zincirle sıkıştırıyorum. Şimdi bu çok önemli. Eğer bunu yapmazsanız şu ara bağlantı hattınız kayma yapacaktır. O yüzden şunu kaçırmayacaksınız. Bakın şimdiki yapacak olduğumu da sıradaki yıldızın tepesindeki 2 bacağın üzerine kuracağım. Uzattım. Yine göbeğe girdim. Yine son bacağın arkasına girdim. Yine son battığım yere girdim. 4 taneyi bu şekilde tamamladım. Şimdi yana ilerleyeceğim. Kastettiğim şu 2 bacak şurası bakın. Bu 2 bacağın arka loblarından da birer tane çıkartıyorum. Çıkarttım. Şimdi 6'sını birden topladım. Sıkıştırdım. Bu şekilde herhangi bir şekilde kayma yaşamayacaksınız. Hem de şu birleşim yeriniz hep yan tarafta kalacak bu şekilde. Görüntü kirliliği de oluşmamış olacak. Şöyle bakın, son derece düzgün bir şekilde yıldızlarımızı oluşturduk. Şimdi artık devam etmeme gerek yok. Aynı yöntemle burayı bitireceğiz. Geleceğiz sıra sonuna. Yine birleşeceğiz. Yine üstlerinde göbeklerin içine 2'şer tane çakma trabzan yapacağız. Yine üste geçeceğiz. Aynı şekilde 6 kez tekrarlayacağım. Yani bu çantada 6 tane yıldız koyacağım yukarıya kadar. 6 yıldızdan sonra ağız kısmının sık iğnesini koymaya başlayacağım. Normal işleme yapacağımız o ağız kısmını halletmiş olacağım sık iğnelerle. Bakın son derece güzel oldu. Bu ölçü ve benim örme sıkılığımla diyelim. Bakalım şimdi. Evet. Böyle nereden baksanız 26,5 gibi. Evet, 26,5. Şöyle çekeyim hatta. 26,5 santim yapıyor. Bu şekilde bu göz sayısıyla başlarsanız. Dediğim gibi siz bir yıldız daha fazla, yani sırada bir yıldız daha fazla olsun, bir tık daha geniş olsun benimkisi derseniz, o zaman ben 55 ile başladım, siz 57 ile başlayın. Yani santimi ona göre ayarlayabilirsiniz. Yıldızınız mesela bir yıldız ne kadara karşılık geliyorsa o şekilde ikişer ikişer arttırarak başlangıçtaki zincir sayınızı arttırma yapabilirsiniz. Böylece, ya da tam tersi küçültecekseniz de ikişer ikişer küçülteceksiniz. Yani bir yıldız bir sırada bir yıldız küçültmüş olursunuz 2 zincir azalttığınız zaman. Her bir yıldız 2 zincir üzerine kurulmuş oluyor bu çantada çünkü. Evet, dediğim gibi şimdi ben ağız kısmına kadar geliyorum. Sık iğnelerimi gösterebilirim, göstermesem de olur. Çünkü sık iğnede bir şey yok. Üzerine dümdüz sık iğne örüp gideceğiz. Sonrasında işleme detayımız var, ağız kapatma detayımız var, elciğimiz var, püsküllerimiz, toplarımız var vesaire. Astar aşaması var. Astar videosunu açıklamalar bölümüne linki ekleyeceğim. Hemen çantamı tamamlayıp geliyorum. Evet, geldik artık ağız kısmını yapmaya. Şimdi bu detayları göstereceğim. Biliyorsunuz, hatırlarsanız bunu 3,5 milimle örmüştük. Bu da 3 milimle ördüm. 3 milimle ördüm. 61 gözle başladım. Zincirle başladım. Bu detayları vereyim. Bir de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sıra burada çiçek modeli ördüm. Şöyle göstereyim. Şu an astar çalışmasındayım. Bakın görüyorsunuz. Öncelikle şu şekilde astarımızı hazırlıyoruz. Astar videoma ulaşabilirsiniz. Açıklamalar bölümüne ekledim. Bu şekilde astarımızı çalıştıktan sonra astarı güzelce çantamızın içine bakın bu şekilde terledim, hazırladım.
Şu kısmını şöyle uzun kenarlarını direkt makinenin altından geçeceğim. Daha sonra şu kenar kısımlarını elimde birleştireceğim. Astar kısmını. Dediğim gibi bu 3 milimle örüldü. 3 milimle örüldüğü için istediğim yüksekliğe getirebilmek için 7 sıra örmek durumunda kaldım. 3 milimle ördüğüm için. Diğeri 3,5 milimle ördüğümüz için bakın 6 tane de istediğimiz yüksekliğe geldi. Burada şunu söyleyeyim, şöyle göstereyim. Bakın birebir en olarak aynı ende bir çanta çıkmış oluyor. Yani 3,5 milimle ördüğünüzde daha büyük çiçekleriniz oldu. Haliyle daha az göz sayısıyla çalışmış oldunuz ve daha bir sıra daha kısa sürede ne oldu? Çantanızı tamamlamış oldunuz. Yine aynı şekilde bakın ağız kısmını bu şekilde bunda da çalışacağız. Şimdi birlikte. Bu detayı da verdikten sonra şimdi ne yapmıştık hatırlarsanız örneklerimizi koyduk. Dedim 5 sıra sık iğne ördük. Sık iğne örme kısmını zaten göstermedim. Biliyorsunuz şurada zaten çakma trabzanlarımız vardı. Çakma trabzanların üzerine her birinin üzerine bir sık iğne gelecek şekilde çalıştım. Ancak şöyle bir durum yaşanabiliyor. Ben o yüzden şu ağız kısmında bir genişleme olmasın diye. Nedense sık iğneye geçince bir genişleme yaşanıyor çantanın ağzında. Bunun yaşanmaması için şu ağız kısmındaki 5 sırayı 3 milim tığla ördüm. Yani örnekleri yıldızlarımızı 3,5 milimle çalıştım. Şu sık iğne kısmını 3 milim tığla çalıştım. Şimdi geldik ağız kısmına, nasıl tertemiz üst sıraya çıkılıyordu. Hemen bunu da hatırlatmak istiyorum sizlere. Bu işlemi bakın ben burada zaten 1, 2, 3, 4, 5 kere tekrarladım. Şimdi tekrardan sizlere de göstereceğim nasıl temiz bir şekilde yukarıya çıkıyoruz. Yani bakın ek yeri belli olmayacak şekilde burada yine bir sık iğne görüntüsü elde ediyoruz bu yöntemle. Eğer ilmek kaydırmayla yaparsanız ilmek kaydırmalarda şöyle burada birer atma oluşur. Yani eklem yeriniz belli olur. Şimdi en son ördükten sonra bakın çok detaylı bir şekilde tekrar gösteriyorum. İlmeğimizi biraz uzattık. Şu bizim bakın şimdi yapacağımız kısım. Bunun burada tepesi yok, gördüğünüz üzere tepesi yok. İlk sık iğnenin tepesi burası. Burayı şöyle bir belirginleştiriyorum. Önden açıyorum. Arkadan geliyorum. Girdim arkadan. Tığıma ilmeğimi takıyorum ve bu ilmeğimi arkaya çekiyorum. Şimdi çektikten sonra dikkat ettiyseniz bakın bu ilmek buradan çıktı, buraya girdi. Yani bu aynı ilmeğin uzantısı. Buraya tekrar girip ilmeğimi takıyorum arkadan. Bakın görüyorsunuz. Kendi uzantısı, yani bu ip aynı ip dolanıyor bakın içinden. Şimdi eğer gevşekse şöyle biraz sıkıştırıyoruz ve sonrasında normal her zamanki gibi bakın ipimi çıkartıyorum ve bu şekilde bakın üst sıraya çıkmış oluyorum. Şimdi burada artık ben ağız kısmını bitirdiğim için, yani 5 sıramı tamamladığım için artık ağız sırasına geçtim. Ama siz diyelim ki şuradasınız ve bu işlemi ilk kez yaptınız. Ne yapacaksınız? Hemen yanındaki sık iğneden şu şekilde sık iğnelerinizi yapmaya devam edeceksiniz. Şimdi ağız kısmında ters sık iğne yöntemini uygulayacağım. Ondan sonra ilmek kaydırmasını yapacağım. Yani ilmek kaydırmadan sonra bunu yapmak, arkasına yapmak daha zor oluyor. Bakın görüyorsunuz. Önce şu ters sık iğneyi dolaşacağız. Sonra ilmek kaydırmayı yapacağız. Şimdi uzatıyorum. Bakın uzattım. Tığım bakın başı bana bakıyor. Şimdi şöyle tutuyorum. Çevirdim. Bir tane atlıyorum. Bakın ikinciden giriyorum. Girdim. İpimi bakın geçirdim. Çektim. Artık ikisi birden. Evet, yine videoya başladım. Benim kuş konuşmaya başladı. Bakın ikisini birden şimdi bu şekilde çıkarttım. Uzattım. Kasma yapmasını istemediğim için uzatıyorum. Bir boşluk bıraktım yanındakine. Bakın yine aynı şekilde.
çevirdim, tığ girdim, ipi çektim, ikisi birden tığımın üstünde, ikisini bir çıkarttım. Tekrar gösteriyorum, uzattım, bir tane atladım, ikinciye battım, uzattım, tığımda 2 tane var, ikisini bir çıkarttım, uzattım, bir atladım yanındakine, çıkarttım, ikisini bir çektim. Bu şekilde şimdi sıra sonuna kadar gelelim. Hemen ilmek kaydırmaya başlayalım. Evet, geldik sona. Sonuncuyu da yaptım. Artık şimdi ipimizi, bakın bu bir sonrakinin başladığı yer. Tığımı soktum. İpimi arkadan öne doğru çekiyorum. Bu şekilde ipimi şimdi böylece öne aldım. Şimdi artık ilmek kaydırmaya başlıyorum. Bir yanındaki göze girdim, ilmek kaydırdım. Bakın geliyorum, bir yanındaki ilmek kaydırdım. Bir yanındakine girdim, ilmek kaydırdım. Bir yanındakine girdim, ilmek kaydırdım. Bu şekilde bütün sırayı ilmek kaydırmayla dolaşıp geleceğim. Bir tane de şuraya, şu kısma yapacağım ilmek kaydırmayı. Bakın, hep hatırlarsanız arka lobdan batıyorduk. Buraya geldiğimizde, sık iğne bölümüne geldiğimizde arka loba batmadık, tamamını birden battık. Çünkü buraya ne yapacağız? İlmek kaydırma yapacağız. Şurada gördüğünüz gibi şu bütünlüğü sağlaması için, hani hem üstünde hem altında bir hat oluşturabilmek için hemen ilmek kaydırmalarımı yapıyorum, geliyorum ve daha sonra alttaki, şimdi şöyle söyleyeyim, bunu bitirdikten sonra nasıl bitireceğimizi göstereceğim. Burayı yapabilmek için burada ipimizi bitireceğiz, koparacağız, sonra alt sıraya geçeceğiz. O şekilde burayı da tamamlayacağız. Hemen sıra başına kadar yapıp geliyorum. Evet, geldik şimdi sıra sonuna. Artık ilmek kaydırmam da bitti. İpimi burada kesiyorum. Çıkarttım. Bakın, dikkat ettiyseniz ilk başlangıçta yaptığım ilmek kaydırmasına dibine gitmedim. Bir tane arada boşluk bıraktım. Bu aşamadayken hemen durdurdum. Şimdi taktım iğneye ipimi. Şu ilk yapmış olduğum ilmek kaydırmanın, bakın, ikisine birden şöyle giriyorum. Sonrasında ipin çıktığı bu orta noktadan tekrardan ipimi arkaya götürüyorum. Hiçbir şekilde ilmek yaptığımız işlem belli olmuyor. Tığla yaptığımız ilmek kaydırmayı burada ne yapmış olduk? Tekrardan iğnemizle yapmış olduk. Artık şu görmüş olduğunuz ipimizi şimdi iğneye takacağım ve şuradan birinci, şu en son sıradaki sık iğnelerimin arasından geçireceğim ve bu şekilde içerisi tertemiz kalmış olacak. Şimdi ikinci olarak ilmek kaydırmamızı yapacağız. O yüzden aynı şekilde buradan da başlayacağım. Göstermesi kolay olsun diye ortadan başlıyorum. Nasıl olsa zaten gördüğünüz üzere hiçbir şekilde zaten belli olmuyor nerede başlayıp nerede bittiği. Şöyle görüyorsunuz, aradaki herhangi bir noktadan girdim. İnanın susuyor. Ben konuşmaya başlayınca başlıyor. Evet, bakın, hemen yanındakine ipimi çektim yukarıya. Şimdi yanındakine tekrardan giriyorum. Alttan ipimi çekiyorum ve ilmek kaydırmamı yapıyorum. Aynı şekilde yanındaki deliğe girdim. İpimi alttan çektim. İlmek kaydırmamı yaptım. Yanındakine girdim.
ipimi alttan çektim ve ilmek kaydırmamı yaptım. Bu şekilde görüyorsunuz. İlmek kaydırmalarımızı yapıyoruz. Yine buraya geldiğimde bir öncesinde en son buraya yapacağım, bırakacağım. Aynı şurada yaptığım gibi iğneyle yine burayı da tertemiz bitireceğim ve sonrasında artık işleme kısmına geçeceğiz. Evet, geldik artık işleme kısmımıza. Bakın yine kiremit rengi ve kuşkonmaz yeşilimiz yanımızda. İlk olarak yeşille başlayacağım. Yine klasik ilmek kaydırmayla işleme yöntemimizi yapacağız. Beni izleyenler bilir. Artık bu renkler ve bu işleme benim üstüme yapıştı. Gerçekten çok keyifli. Yani çantalarınız yapıldığında hani biliyorsun ya, o senin çantan. Hani anlaşılıyor artık yani her türlü. Gerçekten gördüğümde, keşfette karşıma çıktığında vesaire çok hoşuma gidiyor. Sizlerin de çantalarımı örüp yapması. Gerçekten bazen diyorum hani ben her çantayı bir kez yapıp tek paylaşım yaptığım için açıkçası hani bir seferde geçiyor. Ama sonra bakıyorum mesela benim çantalarım bazı kişileri o kadar fazla ilerletti ki sadece o çanta üzerine gitti. O çantayla yani inanılmaz satışlar elde etti. Sayfası büyüdü falan. Gerçekten çok mutlu oluyorum. Hani böyle aslında yola çıkış amacım da bu olduğu için sizlere de faydalı olabildiğim için ekstra bir motivasyon kaynağım oluyor bunlar. Geri dönüşler çok güzel. Çok güzel yorumlar, çok güzel mesajlar atıyorsunuz özelden. Hepinize ben de teşekkür ediyorum. Hani siz bunları hissetmeseniz, siz örmeseniz, siz videolarımı izlemeseniz o zaman zaten benim de çekecek videom olmayacaktı. İnanın şu an artık tamamen bir iş gibi, bir sorumluluk gibi, nasıl çocuklara gidip ders anlatmam gerekiyor, ödevlerini kontrol etmem gerekiyor vesaire. Size de artık aynı sorumluluğu hissediyorum. O yüzden videolarımı düzenli yapmaya, yayınlamaya, yeni içerikler üretmeye uğraşıyorum sizler için. Umarım beğeniyorsunuzdur diyorum ve tekrardan ilmek kaydırmaya başlıyoruz. Şimdi burada yandan başlıyorum. Bunu neden yapıyorum? Örnek ola ki tam böyle denk gelmezse vesaire oradaki ayarlamaları yan kenarda yapmış olalım diye. Şöyle giriyorum bakın. Şimdi şu aradaki 3'ü kullanacağız. Yani şu sonuncuları değil, şu aradaki 3'ü kullanacağız. Şöyle kenardan girdim. İpimi alttan çektim. Şimdi çapraza doğru gidiyorum. Çapraz çapraz gideceğiz. Yani çaprazdan kastımız ne? Şimdi bakın bu ilmeğin üstü burası. Üste girmiyorum. Üstün hemen sol yanına giriyorum. Bu bizim çaprazımız olmuş oluyor. Çaprazda üçlüyü bitirdikten sonra bir tane yana kayıyorum. Kıvrımı verebilmek için. Şimdi tekrardan çapraz çapraz inmeye başlıyorum. Aşağıya doğru. İlmek kaydırmalarınız dikkat edin. Ne çok gevşek ne de çok sıkı olsun. Yani kasma da yapmasın. Herhangi bir şekilde böyle bol bol da durmasın. İlmeklerinizi ona göre uzatmanızı tavsiye ediyorum. Bakın bu şekilde. Şimdi aşağıya indim. Hemen yine bir tane sola kaydım. Tekrardan yukarı. Çapraza devam ediyorum. Yine bir sola kaydım. Şimdi aşağıya doğru kıvrılacağım. Bu şekilde yeşilleri tamamlayıp hemen geliyorum. Evet, geldik. Bakın tam bu şekilde denk geldi. Yani şu bir yan kayma dışında herhangi bir farklılık yok. Şimdi hemen yine iğnemize geçirelim. Yine bakın bir öncesinde bıraktım. Sonuncuyu yapmıyorum. Sonuncuyu ilmek kaydırmamızı iğneyle yapıyoruz. İlk yapmış olduğum
şöyle görüyorsunuz, ikisine birden girdim. Geçirdim. Yine ipin çıktığı yerden, ortadan geriye ipimi çekiyorum. Yine onu temizleyeceğim arka tarafta. Böylece burada V oluşmuş oldu. Yani şu kıvrım oluşmamış oldu ama tam yana denk geliyor. Hiç sıkıntı değil. Şimdi aynı şekilde bunun tam zıttını yapacağız. Yani kiremit rengiyle tepeler çukur, çukurlar tepe olacak. Bu dalganın tam tersi dalga yapacağız. Hemen turuncu ipimi de alıyorum. Artık dalgalarımızın yeri, şekli belli olduğu için herhangi bir yerden başlayabilirim, ortadan. Bakın tam hizasından başlıyorum. Şuradan. Burada bir yan gitmem gerekiyor. Hiza o şekilde. Hemen ilmek kaydırmamı yaptım. Şimdi çapraz yukarıya doğru çıkıyorum. Tam tersini yapıyoruz. Burada yeşilin üzerinden mecbur atlayacağım çapraza giderken. Bu şekilde hemen bir tane yana, sonra alt çapraza başlıyoruz. Burada kucağınızda her zaman dediğim gibi ilmek kaydırmaları çok daha rahat yapabilirsiniz. Yeterli uzatmalarınızı yapın, kasma yapmasın. Evet, bu şekilde şimdi tam tersi istikamette turuncuları da dolaşıp hemen geliyorum. Evet, artık çantamızı bitirdik, temizledik. Şu ağız kısımlarındaki ipleri içlerine gizledik. Her şey artık astarlamak için hazır. Şimdi biz neleri yapacağız artık? Dediğim gibi astarımız da burada. Astar da hazır. İçine monte edilmeyi bekliyor. Sıra bizde elciğini yapacağız. Topunu yapacağız. Püskülünü yapacağız. Yani artık süsleme kısmı kaldı diyebiliriz. Hemen tekrardan ölçüsünü bir vermek istiyorum. Evet, 26 santim enimiz var. 26 santim enimiz var. Şöyle bakalım. 17 santimde boyumuz var. 17 santim boyunda. Yani böyle bu büyük bir kılaç değil. Böyle daha küçük, elimizde hemen böyle alıp çıkmalık bir kılaç. Dediğim gibi bu da hemen hemen aynı boylarda. Sadece yani en olarak aynı. Sadece şöyle bakalım. Boy olarak bir yarım santim diyebilirim, yani sadece bir yarım santimlik arada fark var. Yani sadece şu ilmek kaydırma kadar arada bir fark var ikisinde. Hemen hemen o da yani 17'ye 26 santimlik bir ölçüye sahip. Ne yapacağız şimdi? Hazırsanız hemen elciğimizi yapmaya başlayalım. Elciyi yaparken yine klasik yöntemimizi kullanacağım. Şöyle biraz bir boşluk bırakacağım. İpimizi daha sonra o aparata takarken rahatça sarabilmek için, oraya dikmek için bırakıyorum bunu. Şimdi şöyle bir zincir çektim. Bir tane daha çekiyorum. Ve hemen yanındakine, yani ilk zincirin içine sık iğne yaparak başlıyorum. Şimdi burada bakın altta iki tane hattımız var. Bu birinci zincirin, bu da ikinci zincirin. Şöyle 1 2, ikisini de alıyorum. İlmeğimi çıkartıyorum. Normal artık tığımın üstünde bakın iki tane var. Şöyle hafif uzattım, çıkarttım. Artık buradan sonrası çok kolay. Bakın sürekli döndüğümüzde şurada bir ikili görüyoruz. Bu ikiliden giriyorum. İlmeğimi çıkartıyorum içinden. Bir saniye, tel çekti. Çıkarttım. İki tane var tığımın üstünde. İkisini bir çektim. Döndüm.
Hep böyle döne döne gidiyoruz. Bu kadar kolay ve güzel bir yöntem ki bu. Çok şeyde kullanabilirsiniz. Bunu daha kalın, iki katlı yaptığınızda daha kalın bir sap olarak da, hani çanta sapı yapacak olduğunuzda iki kattan da yapıp böyle bir kordon sap da yapabilirsiniz. Aklınızda bulunsun. Ama böyle tek kattan yaptığınızda biraz sap için ince oluyor. Ama elcik tutma vesaire onlar için ideal kalınlıkta. Bakın bu şekilde. İstediğim uzunluğa gelene kadar bu yöntemle hemen örüp geliyorum. Evet, 33 santim olacak şekilde çantamızı, elcik kısmını ördük. Şu şekilde ikili halde dururken artık bitireceğiz. Şöyle düzelttim. Geldim. İlk başlangıç yerinden girdim. Ve hepsini bir içinden çıkartıp sıkılaştırıyorum. Ve bu şekilde elciğimi bitiriyorum. Bu şekilde hazırlamış olduk. Şimdi sıra geldi artık topumuzu, püskülümüzü yapmaya. Püskülü turuncudan, topumu yeşilden yapacağım. Hemen başlayalım. Topumu yapmak için öncelikle sihirli halka yapıyorum. Şu şekilde tuttum. Tığımı alttan geçirdim. İpimi çektim ve sıkıştırdım. Şimdi bunun içine 7 tane sık iğne yapacağım. Bir, iki, üç. Bir yandan şöyle sıkıştırıyorum. 4, 5, 6, biraz kaldıralım fazla ve 7. Şurayı tekrar yapalım. 6 ve 7. Şimdi güzelce sıkıştırıyorum bunu. Spiral olarak gideceğim. O yüzden şu birinci görmüş olduğunuza ilk sık iğnenin tepesinden çift yaparak başlıyorum. Şöyle. Şimdi burada ben sayarak yaparsanız karışmaz. Birinciyi yaptım. Ama saymayacaksanız mutlaka işaretleyici takmanızı tavsiye ediyorum burada. Ya da şu yöntemi yapabilirsiniz. Şurada biliyorsunuz ip bırakmıştık. Bu ipinizi başlangıç yerinden geçirebilirsiniz. Bakın bu 2 tane yaptığım ya. Şu ilkinden bu ipimizi şöyle öne alalım. Burası bizim ilk başladığımız yer belli olsun. Şimdi burada 7 tane çift yapacağım. Her sık iğneye çift batıyorum. İkinciyi yapıyorum. 1, 2. Işığım çok güzel aslında. Neden? Görüntü koyu gibi geliyor bana. Şöyle üçüncüyü yaptım. Hemen hepsini yapıp geliyorum. 14 taneyi yaptım bu şekilde. Şimdi bakın ipimin olduğu yer burası. Burası önde kalacak ki hizasını bileyim. Şimdi buradan sonra hepsine tek batıyorum. Yine buraya kadar geleceğim. Yani artık bakın bu benim birinci yaptığım. Şöyle bundan geçireyim. Evet, buraya kadar hepsine tek batıp geliyorum. Çiftleme işlemimiz bitti. Artık göz sayımızı arttırmayacağız. Hemen örüp geliyorum. Evet, geldim. Bakın yine ipimi geçirdiğim yere. Bu sefer ipimi öne alıyorum şöyle.
Yine bir tur daha her sık iğnenin içine bir tane sık iğne yapıp geliyorum. Şimdi artık bu sefer kesmeye başlayacağız. Bakın ipimi bu sefer arkaya geçiriyorum. Yine yerim belli olsun diye. Nasıl kesiyorum hemen onu göstereceğim. Şöyle ikisine birden batmayacağım bu sefer. Şöyle ön lobundan bir tane girdim. Bakın şu şekilde almıyorum. Şimdi bir tane daha giriyorum. Yanındakini de girdim. İkisini bir alıyorum. Ve sık iğnemi yapıyorum. Bu şekilde kesme işlemi yaptım. Şimdi sırada diğer iki tanesindeyim. Birini aldım. Diğerini de aldım. İkisinden çıkarttım. Ve sıkılaştırdım. İkinci kesmeyi de yaptım. Yine aynı şekilde birinci, ikinci aldım. Görüyorsunuz. İkisinin içinden geçirdim ve sıkılaştırdım. Sıradaki birinci, ikinci sık iğne, ikisinin içinden geçirdim. Burada farklı kesme yöntemleri var. Ancak bu kesme yöntemini kullanmamın sebebi şu: bu kesme yönteminde herhangi bir kalınlık oluşmuyor. Diğer türlü ikisine bir battığınızda haliyle bir göz daha çıkarmanız gerekiyor. Yani şöyle göstereyim. Mesela bunu böyle girdiniz. Bir tane böyle alıyorsunuz. Yanına girdiniz. Bir tane böyle alıyorsunuz. İşte ondan sonra üçünü bir çıkartıyorsunuz. Orada bir belirginlik oluyor. Bu gösterdiğim yöntemle o oluşmamış oluyor. Ön laplarından iki tane aldım. Evet. İkisini bir kestim. Bakın devam ediyorum. Birinci, ikinci. Yani ne yaptım? 14 olan göz sayımı tekrardan bu şekilde 7'ye düşürmüş oluyorum. Evet. Bakayım neredeyim? Sonuncudayım artık. 1 2 battım ikisine de. Burada kesmedim. İyice bakın hepsini yaptım tek tek. Evet. Şimdi artık tamamını tekrardan kesmiş oldum. Bakın topumuzu bu şekilde oluşturuyoruz. Şimdi bunun içini dolduracağım. İçini doldururken ne kullanıyorum? İçine böyle artık kullandığım, söktüğüm iplerden kullanıyorum. Bakın görüyorsunuz. Bir parça sökmüşüm daha önce. Böyle lazım oluyor. Bunları da saklamanızı tavsiye ederim. Bazen ihtiyaç olabiliyor tekrardan bu iplere. Şöyle bununla sert, böyle iyice içine çökmeyecek şekle gelene kadar dolduracağım. Burada bu bir kağıt ip. Yani amigurumi de biliyorsunuz, bunların içlerini elyafla falan dolduruyoruz ama bu bir kağıt ip. Yani içine elyaf koymama gerek yok. Bir de deliklerinden ister istemez bunun gözükür. O yüzden böyle bu şekilde kağıt ip ya da artan böyle kağıt ipleri bağladıkları ipler oluyor. Onları kullanabilirsiniz. Şöyle güzelce sıkıştıra sıkıştıra dolduruyorum. Evet, içini bu şekilde doldurdum. Şimdi şöyle kesiyorum. Çıkartıyorum bunu artık. Artık ağzını iğneyle toplayacağız. Şöyle sıradan ikisini bir alıyorum bu sefer. Çok büyük bir top yapmıyoruz yani.
hoş durmaz. Çünkü çantamız zaten yeterince küçük. Bu şekilde ipimiz çıktı. Onu saklayalım. Şimdi bunu artık şöyle içinden herhangi bir yere gönderiyorum. Bakın ağzını bu şekilde kapatmış olduk. Sonra yine aynı yerden giriyorum. Farklı bir yerden çıkıyorum. Ve ipimi bu şekilde dibinden kesiyorum. Evet, bu şekilde görüyorsunuz bir top elde etmiş olduk. Bunu biraz sonra boncuklarla beraber çantamıza monte edeceğiz. Elciğin yanına bir süs hazırlıyoruz. Şimdi sıra geldi her zamanki gibi püskülümüzü yapmaya. Püskülümüzü dediğim gibi turuncudan yapacağım. Yani kiremit renginden yapacağım. Her zaman olduğu gibi elimin şu geniş yerini alıyorum. En kolay yöntem bu. Hiç kağıda, kartona falan sarmanıza gerek yok. Şöyle biraz kaldıralım. Elinizi korkak alıştırmayın. Zayıf bir püskül olmasın. Hakkını verelim. Biraz fazla ip yiyor biliyorum ama eğer püskül yapıyorsak da hakkını vereceğiz. Şöyle bir bakıyorum. Biraz daha. Evet, yeterli. Şimdi ipimi buradan bir kesiyorum. Herhangi bir iple, yani burada dediğim gibi biraz önce söylediğim gibi şu iplerinizi de kullanabilirsiniz. Şimdilik geçici olarak takıyorum bunu. Şu şekilde bağladım. Şöyle düzeltiyorum düzgünce. Bu kısmı kendisinden yapacağız. Şöyle ipimi tuttum. Sarmaya başlıyorum. Yukarı doğru sırayla üst üste getirmiyorum, bakın yan yana olacak şekilde ipler sırayla şöyle sarıyorum. Bu kadar yeterli. Şimdi bu ipi daha sonra fazlasını keseceğim için çok uzun tutmama gerek yok. İpimizi çok uzun tutmayalım. Şimdi bunu aşağıya indireceğim. Diğerinin yanına indireceğim. Bu şekilde aşağıya indirdim. Şimdi bu iki ipi birbiriyle güzelce düğümlüyorum. Aslında daha kolay bir yöntemi var bu ipi gizlemenin. Ama onda düğüm olmadığı için hani olası ileride çözülme falan sıkıntı yaşansın istemediğim için bu yöntemi tercih ediyorum. Güzelce bakın şöyle tam çift
düğümledim. Şimdi tekrardan iğnemi takıyorum. Şimdi yukarıya çekeceğim ipimi. Buradaki amacım şu, şuradaki düğümü sardığım ipin altına denk getirmeye çalışıyorum. Yani şuraya altına, evet, bu şekilde çekerekten düğüm ne oldu? Bakın şurada altında kalmış oldu. Artık bunu dibinden kesebilirim. Şimdi geldi sıra burayı kesmekte. Burayı biraz güçlü bir makasla keseceğim. Evet, getirdim. Şimdi güzelce elimle bir nevi el ütüsü yaparcasına ovalleştirdim şöyle. Bakın gayet güzel bir şekilde püskülümüzü hazırlamış olduk bu şekilde. Topumuz da hazır. Şimdi sıra geldi bunları boncuklarla vesairelerle geçireceğiz ipe. Ama sonrasında çantanın kenarına takarken ben başka bir çanta üzerinde göstermek istiyorum size. Şöyle kenarına küçük bir halka takacağım. Şu küçük halkalardan ama sağlam bir küçük halka. Onu güzelce bu şekilde aynı buradaki gibi monte edeceğim. Çantamızın şöyle göstereyim. Şu yan kenarına bunu monte edeceğim. Sıkıca dikeceğim. Sonrasında bu püskülle elciğimizi oraya takacağız. O kısmı en son artık finalde çantamızın astarlaması bittikten sonra takarken göstereceğim. Evet, çantamızı bitirdik. Artık bakın fermuarını, astarını taktık. Şöyle hemen içine de bakalım. Bakın yine cebimiz. İki kenarını komple makineyle diktim. Hatta şu kısım da biraz diktim. Şu fermuarlı olan kısmı da elimle tutturdum, köşe kısmını. Şimdi bu kısmı şunu da söyleyeyim, tekrardan hatırlatayım. Astarı makineye dikmeden önce tavsiyem mutlaka ve mutlaka önce bir terleyin. Yani yerini düzgün bir şekilde ayarlayın ki makineyle çektiğinizde de dümdüz bir şekilde gitsin. Bu önemli. Şimdi ne yaptım? Bakın şuraya bir tane halka diktim. Küçük bir halka. Yani dikkat çekmeyecek şekilde ama aparatlarımı rahat takabileceğim sert, yumuşak değil bu halka, sert bir halkayı böyle derinden güzelce sabitledim buraya, herhangi bir şekilde kopma falan olmasın diye. Sonrasında daha rahat hareket edebilmesi açısından, bu arada bunu da nereye yaptığımı göstereyim. Bakın fermuarın kapattığımızdaki durduğu yere yapıyoruz bunu. Yani fermuar nerede bitiyorsa onu, halkayı oraya takıyoruz. Şimdi gelelim birlikte aparatlarımızı hazırlamaya. Hatırlarsanız şu şekilde elciğimizi dikmiştik, hazırlamıştık, örmüştük. Sonrasında püskülümüzü, topumuzu yapmıştık. Şimdi bunların hepsini bir araya getirme aşamasına geldik. Burada iğnemizden yardım alacağız. Şimdi şu şekilde küçük halkalarım var. Bunları bu küçük halkaların içine yapacağım. Halkaları da bakın şuraya bu şekilde monte edeceğim. Bunu ne için yapıyorum? Dediğim gibi rahat bir şekilde aşağıya düşsünler. Yani düzgün dursunlar diye yapıyorum. Geçirdim. Şimdi pense yardımıyla sıkıştırıyorum halkayı. Bu tarz halkaları, yani böyle metreyle satılan zincirlerden de yapabilirsiniz. Mesela eski çantalarınızdaki aksesuarları kullanabilirsiniz.
Eğer hiçbir şey yoksa da doğrudan dikebilirsiniz. Yani olmazsa olmaz değil. Şimdi bunu güzelce kapattım bu şekilde. Artık dikebilirim. Hatırlarsanız zaten ağzında ip bırakmıştık. Şöyle iğnemizi geçirelim. Ve buraya halkamıza elciğimizi dikeceğiz şimdi. Kastettiğim bu. Bakın bunu eğer direkt buraya sabitlemiş olsaydım, yani direkt şuraya sabitlemiş olsaydım çok hareket kabiliyeti olmayacaktı. Ama halka olduğu için rahat bir şekilde aşağıya yukarı kolay bir hareket sağlamış oluyor. Şimdi bakın bir tarafından almıştım. Bu sefer elciğin diğer kısmından. Şöyle iki ip olduğu için ikisini de şöyle bir sıkın. Sıkı olsun. Şimdi aynı yere tekrardan girdim. Şurası daha büyük olmuş. O yüzden diğer tarafa da ağırlığı veriyorum ki eşit bir görüntü meydana gelsin. Bir tane daha geçirmem yeterli olacak. Evet. Şimdi buradan sonra ne yapıyorum? İpimi ayırıyorum. Bir ipimi elciğin bir tarafından, bir ipimi diğer tarafından gizleyeceğim. Yani şöyle aralarından giriyorum. Bu kadar yeterli. Bunu gizledik. Şimdi aynı şekilde diğerinde diğer taraftan. Eğer ikisini aynı yerden geçirirseniz ciddi bir kalınlık oluşur. İkisi arasında fark olur. Tam ortasından ilerliyorum. Görünmeyecek şekilde. Evet, bu da bu kadar yeterli. Evet, elciğimiz bu şekilde hazır olmuş oldu. Şimdi sırada ne var? Sırada diğeri. Şimdi bunun için yine hasır rengi ipimden alıyorum bir miktar. Ortadan girdim. Şöyle ipin arasından geçiriyorum. Bunu buraya sıkıştıracağım. Artık bu ipimi de çıkartabilirim. Evet. Bu şekilde yapmış olduk. Şimdi araya boncuk takacağım. Şöyle boncuğumuzu taktık. Şöyle bir tane daha takalım. Şimdi topumuzu geçireceğim buradan. Tam orta göbeklerden. İçi ip dolu olduğu için. Evet, bu şekilde. Şimdi yine aynı şekilde iki tane boncuk geçireceğim. Bakın bu şekilde hazırlamış oldum. Çok güzel oldu. Yine bunu da ayrı bir halkaya takacağım. Hemen halkamızı tekrardan geçirelim. Aynı şekilde bakın bunu da buraya sabitleyeceğim. Son aşamadayız artık. Bunu da yaptık mı çantamız tamam. Bir tane de ipin diğer tarafından geçirelim.
Şimdi bir tane artık şuradan bir düğüm atıyorum. Aşağıya doğru geçiriyorum. Bakın iğnemi. Çünkü ipi boncukların arasından geçirip şu topun içinde bitireceğim, gizleyeceğim. Şimdi tek tek çekerek düğümü sıkıştırdım buraya. Tekrardan boncukların içinden bir giriyorum. Sonrasında yine topun içinden herhangi bir yerden bakın böyle çıktım ve sıfırdan kesiyorum. İpi de içine şöyle ittiriyorum. Evet, işte bu kadar. Görüyorsunuz, hem sağlam, çözülme şansı yok, hem de şık, güzel bir püskül detayı çalışmış olduk. Şöyle bakalım bir. Yine gerçekten çok güzel. Bakar mısınız? Yani düz bir yıldız kılaç aslında baktığınızda, ama şu işlemeleri, ağız detayını kullanmamız, şu görmüş olduğunuz elcik ve püskül, şu top detayları gerçekten nasıl güzel bir şıklık katıyor. Elinizde taşıdığınızda çok güzel görünüyor. Şu o zaman aşağıya doğru bakın, böyle iniyor, sallanıyor. Elinizde taşımak istediğinizde, yani şu şekilde elinizde taşıdığınızda da çok şık bir görüntü oluşuyor. Tam böyle alçık bir çanta bu. Dilerseniz şu görmüş olduğunuz küçük halkadan bir tane de buraya takarsanız eğer, istediğinizde askıyı ayarlanabilir, bu takılan askılardan takaraktan bunu normal bir çapraz çantaya dönüştürebilirsiniz. Bu tamamen sizin tercihinize kalmış. Bunu yaparsanız tabii daha yani geniş kapsamlı bir kullanım oluşmuş oluyor. Dümdüz kalıp gibi bakın, görüyorsunuz. Eklem yerini hemen bakın, iyi güzel denk gelmiş. Vallahi bilerek yapmadım ama tam da bunların olduğu yere denk gelmiş. Ama hiçbir şekilde zaten eklem yerimizde kayma yok. Belli olmuyor. Gerçekten son derece muntazam oldu çantamız. Bakın bununla ilgili çok sıkıntı yaşadığınızı biliyorum. Yani kayma ile ilgili. Birebir aynı işlemleri yaparsanız, videolar biliyorum bazen uzun olduğu için sıkabiliyor. İleri ileri alma ihtiyacı duyabiliyorsunuz. İşte bu aşamalardaki püf noktaları kaçırdığınızda da çantanın ister istemez formu değişebiliyor. En önemli kısmı aslında şu eklem yeri çantamızda. O kısma mutlaka dikkat edin ki şu ekleme yeri tam sizin de yanda kalsın. Hiçbir şekilde dikkat çekmesin. Herhangi bir boşluk vesaire oluşmadı zaten. Evet, bir videonun daha sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Gerçekten yine klasikleşmiş bir çantamı sizlerle yapmış olduğum için çok mutluyum. Siz de örerseniz Instagram'dan mutlaka bekliyorum fotoğraflarınızı diyorum. Hala tekrardan söylüyorum, kanalıma abone olmadıysanız abone olursanız çok mutlu olurum. Şöyle bir detay vereyim. Yani yaklaşık çok az bir ip gidiyor buna. Aslında yıldız model bayağı ip yiyen bir modeldir. Hani normal sık iğneye göre, ama ona rağmen şöyle söyleyeyim. Bir çile aldığınızda bir çileden 2 tane bu şekilde çantayı çok rahat bir şekilde yapabilirsiniz. Son kez hatırlatayım artık, ölçülerini de şöyle bir tekrardan bakalım. Evet, şöyle 25,5 olmuş. Boyuna bakıyorum. Boyu da 17 santim olmuş. Bu benim 3 milimle yapmış olduğumu şu an tamamladım sizlerle. Bu videoyu siz 3,5 ile izlemiştiniz. Hemen onu da gösteriyorum. Onu astarlamadım henüz. Bakın o da burada. Görüyorsunuz. Bunun yıldızları daha küçük. Bunun yıldızları daha büyük. Bunda 7 sıra yıldız var. Bunda 6 sıra yıldızımız var. Birebir bu da aynısı. Aynı işlemlerden geçecek. Aynı şekilde astarlanacak. Bunlar takılacak. Örnek olması açısından da ikisini birden gösteriyorum sizlere. Bu videoyu 3,5 ile ördüm. 3,5 bu ip için bence daha ideal.
Yani bunu sırf örnek olması açısından yaptım sizlere. Eski videom 3 milimle olduğu için. Ama bu ip için bence 3,5 milimle daha güzel oldu. Ama ağız kısmını 3 ile ördüm, unutmuyorsunuz. Dediğim gibi ağız kısmı toparlansın, yayılmasın, genişlemesin diye yapıyorum bunu. Siz de buna dikkat ederseniz örgünüz çok daha düzgün, çantanız çok daha düzgün olacaktır diyorum. Başka videolarla görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.